Şimdiye kadar sıfırdan başlangıç hızlı temel matematik serimizde hangi konuları gördük? İlk videolarımızda sayıları tanıdık. Sonra tanıdığımız sayılardan tam sayılarla çalışmaya başladık. Şimdi ise rasyonel sayılarla çalışmaya başlayacağız. Rasyonel sayılarla çalışmak için öncelikle onları gerçekten iyi tanımamız gerekli. Bizler tabii ki ilk videomuzda onları tanımıştık. Şimdi daha detaylı ve özet şeklinde tanıyıp rasyonel sayılarla çalışmalara başlayacağız. Örneğin burada bir bütün var. Bunu 3 eş parçaya ayırdığımızda parçaların miktarını kesirlerle ifade ederiz. Bütünün eş parçalarının sayısına payda diyoruz. Mesela burada eş parçalarının sayısı 3 tanedir. Payda o zaman 3'tür. Bütünün eş parçalarının ayrılan parçalarının sayısı ise paydır. Parçalarından sadece bu ayrılan bu parçayı aldım. Sadece bir tane parçasını aldığım için pay 1 oluyor. Yani kesir dediğimiz payı doğal sayılardan oluşan, paydası sıfırdan farklı doğal sayılardan oluşan bir gösterimdir. Rasyonel sayı ise pay ve paydadan oluşuyor ancak daha geniş versiyonu diye düşünebiliriz. Pay kısmı tam sayılardır. Payda kısmı sıfırdan farklı tam sayılardır. Peki neden sıfırdan farklı diyoruz? Sıfır anlamı neydi? Yok. Sıfır olması bütün varlığın var olmasına aykırıdır. Burada bir bütün varlığı var ki o parçalara ayrılmış. Eğer bütün yoksa zaten bir rasyonel sayıdan bahsedemeyiz. O yüzden sıfırdan farklı ifadesini ele alırız. Bütün demişken bu bütündür. Bütünü ortadan ikiye bölünce buradaki kısmı yarımdır. 1/2 olarak gösterilir. Eğer bütünü 4 eş parçaya bölersek özel adı çeyrektir. 1/4 4'te 1'dir. Termometre sıcaklığı gösteriyor. İnmeye başlıyor. 0 ile -1 arasında sayılar oluşur mu? Sayı doğrumuzu çizerek bakalım. Buradaki kısmı bir bütün olarak düşünürsek, 2 eş parçaya ayırırsak tam ortası burası olur. Sıfırdan daha küçük olduğu için eksili bir sayı olacaktır. 2 eş parçaya böldüğümüz için paydası 2 olacaktır. Buradaki nokta 2 parçadan sadece biridir. -1/2'dir bu sayı. Yani tam sayıların hepsi zaten var. Bir de aradaki sayıları ekledik mi rasyonel sayılar kategorisi geliyor. Rasyonel sayıların olduğu kümenin adı Q'dur. Her tam sayı da rasyonel sayıların bir gösterimidir. Bir kafa karışıklığı olmasın diye baştan belirtelim. Bu eşitliği yazmamız doğrudur. Bunların hepsi birbirine eşittir. Rasyonel sayıyı eksi 1/1 olarak yazarsak 1'in 1'e bölümü 1'dir. Önünde eksi olduğu için eksi 1'dir. Buradaki sayılara eşittir. 4 farklı şekilde de burada gösterilebilir. Artı 5 tam sayısını bir tam sayısına bölelim. 5 kere vardır. Çıkardığımızda 0 kalır ve bölümü 5 buluruz. İşte bulduğumuz bölüm aslında bizim tam sayımızdır. Tam sayıdan böylelikle rasyonel sayıya geçiş yaptık. Artı 5, eksi 5 bölü eksi 1 rasyonel sayısının gerçekten de tam sayısı mıdır? Bakalım. İlk önce işaretlerin bölmesini yaparız. Eksinin eksiye bölümünden artı gelir. Sonra sayıları böleriz. 5'in 1'e bölümünden 5 gelir. Evet, artı 5 tam sayısını verdi. Eksi 5 bölü eksi 1 rasyonel sayısını artı 5 tam sayısına dönüştürebiliriz. Artı 5 tam sayısını eksi 5 bölü eksi 1 rasyonel sayısına dönüştürebiliriz. Bu işlemleri hesaplamalarda işimize geldiği biçimde kullanacağız. Artı 5 tam sayısını 10 bölü 2 rasyonel sayısıyla ifade edebiliriz veya 15 bölü 3 rasyonel sayısıyla ifade ederiz. Paydası 1 olan her rasyonel sayıyı tam sayı gösterimine dönüştürebiliriz. Eksi 25 bölü 1 rasyonel sayı da olsa burada bir bölme işlemi var. İşaret aynen geçer. Eksidir. Eşitliğin yanına yazdık. Şimdi sırada sayıları birbirine bölmek var. 25'i 1'e böleceğiz. 25'in içinde 1 kaç kere vardır? 25 kere vardır. Bölme işlemimizi bitiriyoruz. Bölme işleminden elde ettiğimiz bölümü ise tam sayının işaretinin yanına yazıyoruz. Tabi bu tam bölünebilen sayılar için geçerlidir. Tam bölünebilecek ki tam sayı elde edelim. Eksi 25 bölü 1 rasyonel sayısı eksi 25 tam sayısına eşit olur. Her tam sayıyı paydası 1 olacak şekilde rasyonel sayıya dönüştürebiliriz. Nasıl yapıyoruz bakalım. Tam sayısını aldık. Böleceğimiz sayı da bellidir. Bölen 1'dir. Eksi 12 bölü 1 deriz. Eksi 12'nin içinde bir kaç kere vardır? Eksi 12 kere vardır yine. Hangi tam sayı olursa olsun 1'e bölünce yine kendisini verdiği için paydaya rahatlıkla o 1'i yazabiliyoruz. Yani bölen 1 olunca etkisiz eleman oluyor. Bu etkisiz elemanı devreye sokabiliyoruz. Böyle bir bölme işlemini rasyonel sayı olarak nasıl yazıyoruz? Elde ettiğimiz bölümü paya aldık. Kesir çizgisini çizdik. Daha sonra paydaya böleni yazdık. Yani 1 sayısını. Böylece eksi 12 bölü 1 rasyonel sayısı oluştu. Etkisiz eleman deyince aklımıza temel işlemlerdeki özellikleri olan elemanlar gelmiyor mu? Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaptığımız için bölme işleminin özellikleri olan elemanları hatırlayalım. Tam sayılardaki işlemler konumuzda işlemlere göre özellikleri olan elemanları verdik. Paydası 1 ise 1 etkisizdir. Gerektikçe gizlenebilir. Bölmede bölenin 1 olması bölme işlemi için etkisizdir. Eksi 25 bölü 1'deki paydadaki 1'i gizledik. Rasyonel sayının gizlenen bir etkisiz elemanı çözümlerde gerekince ortaya çıkar. Eksi 12 tam sayısını eksi 12 bölü 1 rasyonel sayısı biçiminde yazıyoruz. Çünkü hesaplamalarda işimize geliyordur. Paydası 0 olan ifade tanımsızdır. Tabi bu da bölme işlemindeki bilgiden geliyor. 0 dışındaki tam sayının 0'a bölümü tanımsızdır. Hangi sayı olursa olsun sayı bölü 0 eşittir tanımsız deriz. Yani hesaplamalarımızda 100 bölü 0 gibi bir rasyonel sayı bulduk zannediyorsak hayır böyle bir şey yoktur, tanımsızdır. Payı 0 ise 0 yutandır. Sayı direkt 0 olur. Hatırlayalım, bölme işleminde bölüneni 0 ise yutandır. Burada da payı 0 ise 0 yutandır. 0 sayısını 2026'ya bölelim. Yine 0 gelecektir. Bölme işlemini uzun uzun yapmak yerine direkt 0 yazarız. O zaman diğer eşitliklerin de değeri 0 olacaktır. Yine de detaylı baktığımızda
Örneğin buradaki eksi işaret aynen geçti. Sıfırı 10'a böldüğümüzde ise yine 0 gelir. Eksi 0 diye bir yok, 0 nötrdür, yok demektir. O yüzden yine sonuç 0 olur. Kesir çizgisinin önündeki eksiyi aynen aldık. 0'ı eksi 8'e bölsek yok ki. 0'ın için eksi 8 yok. O yüzden yine yok anlamındaki 0'ı yazarız. Eksi 0 olur. Eksi 0 nedir? Aslında eksi işareti yok demektir. Yokum demektir. Yokum anlamında 0'ı yazarız. 0 bölü 0 rasyonel sayısı nedir? 0'ın 0'a bölümüdür. 0'ı 0'a böldüğümüzde bir kere var diyebiliriz. 0'ı 0'a böldüğümüzde 1000 kere var diyebiliriz. O zaman belirsizlik var. İstediğim her sayıyı yazabilirim. İşte o yüzden 0'ın 0'a bölümü belirsizdir. Aynı şey 0 bölü 0 rasyonel sayısı için de geçerlidir. Belirsizdir. Anlaması çok kolay olan ama iş kullanmaya gelince biraz pasif kaldığımız yerler olan bu yerlere iyice bir çalışalım. Herhangi bir sayı vermemiş, sadece şekil vermiş. Bu şekilde 100 tane eş bölüm var. Burada da 100 tane eş bölüm var. Burada 100 tane eş bölümün yüzünü de ayırmış. Burada ise 100 tane eş bölümünden kaç tanesini ayırmış? 5 tanesini ayırmış. Bunları kalıp olarak aldığımızda ne oluyor? 100'er eş bölümler var. Toplamda 105 tane ayrılan kısım var. 100'er eş bölümden 105 ayrılan bölüm varsa bunu rasyonel sayı olarak nasıl gösteriyoruz? 105 bölü 100. Çünkü ayrılan kısım paya yazılıyor. Bakıyorduk şimdiye kadar pay hep sayı olarak küçük oluyordu. Şimdi büyük olduğu bir yanlışlık olmasın sakın. Hayır, böyle bir şey tabii ki düşünmüyoruz. İşarete bakılmaksızın payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Bu özel bir isim alıyor, bileşik kesir oluyor. Diğer türlüsü de adı var. Onun adı da basit kesir. Yani diğer türlüsü dediğimiz neydi? İşarete bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyeceğiz. Bileşik kesirsin sen, olabilirsin bu şekilde. Rasyonel sayısı ne demek istiyor? Aslında bölme işlemiyim ben demek istiyor. Yani 105'i 100'e böl, oradan elde ettiğin değer neyse odur işte miktarım diyor. Bölelim. Alalım, bir şeyler çıkaracağız buradan. Birin içinde 100 tabii ki yok. Onun içinde 100 yok. 105'in içinde 100 bir tanecik var. Çıkarma kısmından 5 kaldı. Şimdi bir tane tam 100 var. Gerçekten şekilde de görüyoruz var. Bölmede de görüyoruz. Bir tane tamım var diyor 100. Bir tam varsa bir tamdır. Tamam yazdık. Kaç eş parçaya bölüyorduk? Kaça böldüğümüz burada işte yazılı. 100 eş parçaya bölüyorduk. 100 eş parçaya bölüyorduysak payda 100'dür. Kesir çizgimizi çiziyoruz. Paydadaki 100'ü yazıyoruz. Demek ki buradaki kısım paydaya geliyor. Çünkü eş bölmeden bahsediyoruz. Kaça böldüğünden bahsediyoruz. İşte payda. Pay kısmı acaba ne olabilir? Ne olabilir? Kalan 5, o da pay kısmıdır. Aman diyeyim, kalan deyip geçmeyin. O da pay alıyor. Sayı olarak tamam payı büyük oluyordu, payı küçük oluyordu falan ama bir de yanında sayma sayısı olan bir rasyonel sayı da oluyor mu? Tabii ki oluyor. Bunları kesirlerden biliyoruz. İşte bunun adı da tam sayılı kesir oluyor. İşarete bakılmaksızın sayma sayısı ile basit kesir bir arada ise tam sayılı kesir olur. Yani şundan bahsediyor. Hesaplamalarda payı 1 olan rasyonel sayıları daha sık kullanırız. O yüzden payı 1 olan basit kesirlere birim kesir denir. Çözümlerde sayıların işaretleri çok önemli oluyor. Hataya sebebiyet verebiliyor hatta. O yüzden negatif rasyonel sayının eksi işaretinin nerede ve nasıl bulunduğuna dikkat edelim. Negatif rasyonel sayının eksi işareti pay kısmında veya payda kısmında veya kesir çizgisinin önünde olabilir. Negatif rasyonel sayıda 3 biçimde de rahatlıkla yazabiliyoruz. Peki tam sayılı kesirde eksi işareti ne tarafta olacak? Negatif rasyonel sayının tam sayılı kesir gösteriminde eksi işareti sayma sayısının önünde olur. Buradaki sayma sayısı 4, onun önünde olacaktır. Peki rasyonel sayıları sadece bu şekilde mi gösterilir? Rasyonel sayıları tanıyorsak ondalık sayıya girmeden olmaz. Ondalık sayı dediğimiz sayı bir tam kısımdan oluşuyor. Daha sonra ondalık noktalama işareti bulunuyor. Daha sonra ondalık kısmı oluyor. Bu tam kısımda bütünlerin sayısı olur. Ondalık kısmında ise onun katındaki eş parçaların, mesela payda 10. Onun katındaki eş parçaların ayrılan parça sayısı %1 gibi. Bunlardan oluşuyor. O yüzden zaten adı ondalık sayıdır. Elimizde bir bütün var. Bu bütünü 100 eş parçaya bölmüşler. 100 eş parçanın 75 tanesini ayırmışlar. 75 tanesini ayırdılarsa rasyonel sayıda %75 olarak gösteririz. Tamamı 100, ayrılan kısmı 75. Peki ondalık sayı olarak nasıl yazıyormuşuz? Tam kısmı yanında var mı? Yok. O yüzden tam kısmına yok anlamında olan 0 koyarız. Daha sonra ondalık noktalama işaretini koyarız. Ondalık kısmında ise bakıyoruz 100 parçadan 75'i ayrıldığı için 75 olur. Bir aşağıdaki örneğe baktığımızda yine burada 100 parça var ama 100 parçanın tamamı da ayrılmış. Burada da 100 parça var. 100 parçanın sadece 75 tanesi ayrılmış. Nasıl yazarız? Bütün kısmından bir tane var. Ondalık kısmında ise 100 tanesinden 75 tanesi var. Bir bütünle ondalık kısmındaki 75 bölü 100'ü topladığımızda ne elde ediyoruz? Rasyonel sayı biçiminde yazımı elde ediyoruz. O zaman ondalık sayı dediğimiz sayılar aslında rasyonel sayılardır. Ondalık sayı olabilmesi için paydanın onun kuvvetindeki eş parçalardan oluşması gerekir. Örneğin onun birinci kuvveti öğrendik üstü sayılarda 10. Örneğin onun ikinci kuvveti 10 çarpı 10'dan 100. Payda bu şekilde olmalı. Ancak onun kuvvetindeki bir eş parçalar varsa ondalık sayı oluyor. Bu çok önemli. Payda 6 olunca ondalık sayı gösterimi olmaz mı? İşte bu soruya birazdan cevap vereceğiz. Kalbinin bitmez ritimle sonsuza kadar attığını hayal edebilir misin?
Peki sayıların bitmez ritimde olabileceğini söylersem ne düşünürsün? Bu söylediğimiz hayaller ve düşünceler aklımızın bir kenarında dönerken şuradaki cümleyi okuyalım. Rasyonel sayı bir bölme işleminin gösterimidir. Yani kesir çizgisini görünce aslında orada 1/6 olduğunu biliriz. Bazı bölme işlemleri sonsuza kadar tekrar eder. Hadi bu bitmez ritmi birlikte keşfedelim. 1/6 rasyonel sayısını aldık. O zaman demek ki 1'i 6'ya bölmeliymişiz. Öncelikle 1'e soruyoruz. 1'in içinde 6 olabilir mi? Hayır, yok. Bir daha küçük bir sayı. Yani yok olduğu için 0 sayısını koyarız. 6 kere 0'dan 0 gelir, çıkarırız, 1 kalır. Evet, yine karşımızda bir rakamı var. 1'in içinde 6 olabilir mi? Olamaz. Zaten 0 kere var dediğimiz için bu şekilde devam etmeyiz. Rasyonel sayılar kısmına geçeriz. Demek ki artık bir bütünden bahsetmiyoruz da ondalık kısmı gereken bir yerden, sayılardan bahsediyoruz. Onu belli etmek için ne kullanıyorduk? Tabii ki ondalık noktalama işaretini kullanıyorduk. Hemen onu koyuyoruz. Tamam, bakalım ondalık kısmında neler olacak. Eğer bu ondalık kısmına geçtiysem ondalık sayı sistemiyle çalışıyorduk. Dolayısıyla bu virgülden kaynaklı olarak buraya 0 ekleyebiliyoruz. Onun içinde 6 kaç tane vardır? 2 fazla geleceği için 1 kere vardır. 4 rakamının içinde 6 olamaz. Zaten biz ondalık kısmında çalıştığımız için yanına 0 koyabiliyoruz. Gelsin sıfırımız. 40'ın içinde 6 kaç kere vardır? 6'nın 7. katında 42'ye ulaşıyoruz. O zaman 6 kere vardır. Çünkü 7. katı fazla geldi bize. 40'tan düşük bir sayı veya 40 lazımdı. Hala ondalık kısmında çalıştığımız için 4 rakamı da 6'dan küçük olduğu için 0 sayısını koyalım yanına. 40'ın içinde 6 yine 6 kere vardır. Yeniden 0 koyacağım. Yeniden 6 kere olacak. Yine böyle 4 kalacak. Yeniden 6 kere 6 bakıyorum. Hep devamı 6 olarak gidiyor. Sonsuza kadar tekrar eder dediği şey bu muymuş aslında? Sonsuza giden anlamında 3 noktayı koysak güzel olur mu? Bakalım, daha iyi gösterimleri de belki vardır. Bölümün ondalık kısmı sonsuza kadar tekrar eder. Bu ondalık kısımda gördüğümüz bir ritmin döngüsüdür. Rasyonel sayının ondalıklı sayı versiyonunda sayının ondalık kısmında sonsuz ve düzenli tekrar eden rakamlar olamaz diye bir yorum gelirse yanlıştır. Olabilir. Lütfen çok dikkat edelim. Tekrar sonsuzluk değildir. Ne demek istiyoruz? 3 tam milyonda 125.125. İşte bu sayının ondalık kısmı burasıdır. Ondalık kısmı bakıyoruz sonsuza kadar gidiyor mu? Hayır, 3 nokta yanında yok. Eğer bittiyse ondalık kısmı sonludur. Ve ondalık kısmı sonlu olmasına rağmen yine de bir tekrar var mıdır? Evet var, 125. 125 şeklinde devam ediyor. Düzenli tekrar edene periyodik deriz. Sayının ondalık kısmı periyodik ise periyodik ondalık sayılar olur. Sayının ondalık kısmı sonsuz periyodik ise devirli ondalık sayı olur. Hatta biz bu altının devretmesini belli edecek bir gösterim yaparız. Üstüne şöyle bir çizgi atarız. Demek ki virgül ve ondalık kısmının üzerinde şöyle bir çizgi varsa devirli ondalık sayı oluyor. Bu kısım ondalık kısmı, bu kısım ise devirli ondalık kısmı. Ve 6 tane 1/6 bir bütüne tamamlanır. Peki periyodik ondalık sayıda, mesela şu sayıda ben rasyonel gösterim yapabilir miyim? Evet, yapabilirim. Şuradaki 3 tamı aldım. Üzerine ne eklemişiz? 1 milyonda 125.125 eklemişiz. İşte bu rasyonel gösterimdir. O zaman şuradan şunu çıkarabiliriz. Ondalık sayıların tümü rasyonel sayıların bir gösterimidir. Yani ondalık sayı eşittir rasyonel sayıdır. Demek ki rasyonel sayıda çalışıyorsak ondalık sayıda da çalışabilmeliyiz. İşimize gelince rasyonel sayı biçiminde yazıp işlemleri yapmalıyız. Kolayımıza gelince de ondalık sayı biçiminde yazıp işlemleri yapmalıyız. Ondalık sistem olur da yüzdelik olmaz mı? Yüzde gösterimi de vardır. Haydi onlara da bakalım. Paydası 110. Yüzde kaç mı? Yüzde 3'tür. Ondalıklı sayıyı gördüğümüzde onun rasyonel sayı biçimi bize yüzde gösterimi verildiğinde onu rasyonel biçimde yazabileceğimiz için rasyonel sayılar kümesine girebilir. Yüzdeler. Bir bütünün, çokluğun 100 eş bölümünden kaçının ayrıldığını belirlemede gerekli olmuştur. Örneğin burada bir bütün vardı. Bunu 100 eş parçaya böldük. 100 eş parçadan da 75 tanesini ayırdık. Ondalık sayı olarak gösterebiliyorduk, ancak bu sıfır tam %75 olarak okunduğu için yüzde olarak da gösterebiliriz. Yani burası aynı zamanda %75'tir. O zaman ondalık sayılardan olan yüzdeler rasyoneldir. Rasyoneldir dememizin nedeni de %75'i bu şekilde de yazabildiğimiz içindir. Yüzdeler deneylerde, istatistikte, para işlemlerimizde, üretimde ve imal etmede ürünlerin indirimli fiyatını ve başarı oranımızı hesaplarken sık kullanılır. Yüzdeyi yüzde işareti ile belirtiriz. Bu şekilde bardağın tamamı dolu. Aslında %100'ü doludur derken bardağın 100 eş bölümünden 100 eş bölümü su için ayrılmıştır demek ister bu iki cümle. Çokluğu 100'e bölersek elde ettiğimiz bölümle 100'ü çarparsak kısaca sayının çokluğu %100'ünü bulurken 100 bölü 100 rasyonel sayısı ile çarparsak işte buradaki miktarı elde ederiz. Yarısı ifadesi sayının ikiye bölünmesidir. Bunu artık biliyoruz. Aslında yarısı dediğimiz ifade. Bütünün iki eş bölümünden ayırdığımız bir tane bölümüdür. Peki bardağın 100 eş bölümünden 50'si dolu ise ne diyebiliriz? Bardağın %50'si dolu demektir. 100 eş alandan sonra 50 eş alanı su için ayırırız. Bu 50 tanesi su için ayrıldı. Yani bize su değil de sayı verdi diyelim.
İlk önce onu 100'e böleriz. Elde ettiğimiz bölümü ise 50 ile çarparız. Aradığı %50'lik doluluk sonuca ulaşırız. Kısaca sayının %50'sini bul dediğimde sayıyı 50 bölü 100 ile çarparız. Karşımızda bir bardak var ve bu bardağın tamamı dolu. Bütün parça bir bölümdür. Bardağın bütününü ele aldıysa biz kesirlerden biliyoruz ki bütün sayının bütünü ise sayının bire bölünmesidir. Peki biz neden bütün parça bir bölümdür diyoruz? Bütün, işte bunu parça olarak ele alırsak bir alıyoruz. Sadece bir parça olarak değil de 100 eş parça olarak alırsak bu sefer yüzünü de alabiliriz. Yani bir bütünü 100 eş parçaya bölsek de yüzünü alırsak yine bir bütün olacaktır demek istiyoruz bu cümlelerle. Demek ki bu iki cümle sayı olarak 1'i ifade ediyor. Burası ise rasyonel sayı olarak 100 bölü 100'ü ifade ediyor. Yüzdeler olarak da %100'ü ifade ediyor demektir. Aynı şeyi bardağın yarısının dolu olmasıyla ele alırsak, eğer bu bardağın yarısı doluysa sayıyı 1 bölü 2 olarak alırız. Rasyonel olarak sadece 1 bölü 2 değil de 50 bölü 100 olarak da alabilir miyiz? Şuradaki yüzdelerden yola çıkarak %50'yi de şu şekilde rasyonel olarak ifade edebiliriz. Bardaktaki su miktarı değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. İkisi de aynı miktara denk geldiği için 1 bölü 2 eşittir 50 bölü 100 demektir. Çeyreği dediğinde sayının 4'e bölünmesi gerektiğini biliriz. Yani bütünün 4 eş bölümünden bir tanesini alıyoruzdur. Bunu rasyonel sayı olarak ifade edeceksek 1 bölü 4'tür. Bardağın 100 eş bölümünden 25 tanesi dolu ise rasyonel sayı olarak %25, şöyle yüzde ifadesiyle ele alacaksak yine %25 olarak alırız. O zaman bu 1 bölü 4 rasyonel sayısı, 25 bölü 100 sayısı ve %25 ifadesi üçü de birbirine eşittir. Çünkü su miktarları üçünün de aynıdır, değişmez. Bu sefer bardağın 1/10'i doluymuş. 1/10 ne demek? Sayının 10'a bölünmesidir. Bütünün 10 eş parçasından bir tanesi doludur. Yani rasyonel olarak 1 bölü 10'dur. Bardağı eğer 10 eş parçaya değil de 100 eş parçaya böleceksek 100 eş bölümünden 10'u dolu olacaktır. Yüzde ile ifade edeceksek bardağın %10'u doludur. O zaman buradan yola çıkarak 1 bölü 10 eşittir 10 bölü 100'dür. O da eşittir %10'dur. Hepsinin su miktarı aynıdır, değişmez. Tamam, miktarı aynı ancak ifadeleri farklıysa bu matematik dilinde hangi kavramı oluşturur? Tabii ki denk kavramını oluşturur. Farklı ifadeler aynı değeri veriyorsa bu ifadeler birbirine denk olur. Bir bütünün aynı parçası 1 bölü 2 olarak ifade edilir, 50 bölü 100 olarak ifade edilir. Kübra, kız kardeşim, suyun çeyreğini içtim diyor. Büşra, benim suyun %25'ini içtim diyor. Bizler aynı miktarlarda içmişizdir. Ancak ifadelerimiz farklı olduğu için bu iki ifade birbirine denk olur. Miktarlar ise birbirine eşit olur. Eşittir işareti bu şekilde, denktir işareti 3 çizgi şeklinde oluyor. İşte matematik dilinden yüzde ifadesini kısa şekilde göstermeyi öğrendik. Denktir ifadesini şu işaretle kısa şekilde göstermeyi öğrendik. Matematiksel hesaplamalarımızda daha pratik ve hızlı olmak adına tabii ki baştan matematikte işte gerekli olan o ipuçlarını veriyoruz. Şimdi sen bir sayının yarısını görünce onu ikiye böleceğini biliyorsun. Artık %50 ifadesini görünce bir sayının %50'sini almak demek aslında bir sayıyı ikiye bölmek olduğunu buluyorsun. Yani bunlar birbirine denk ifade ise çokluğun %50'sini bulurken sayıyı ikiye bölmek yeterlidir. Yani bu pratikliği kazanmış oluyorsun daha şimdiden. Tabii ne yapacağımızı yüzdeler kısmını daha detaylı şekilde daha sonra da işleyeceğiz. Peki çeyreği ifadesini görünce nasıl yapıyorduk? Bir sayıyı 4'e bölüyorduk, öyle değil mi? İşte bir sayının %25'ini, mesela yüzün %25'ini almak istiyorsak artık onu 4'e bölmemizin yeterli olacağını biliriz. Bir sayının %10'unu bulmaya çalışıyorsak işte o sayıyı 10'a bölmek yeterlidir. Biz biliyoruz artık rasyonel sayıların farklı ifadeleri olabiliyor. Evet, miktarı aynı ancak farklı ifadeleri var. 2 bölü 5 rasyonel sayısının değerinin farklı ifadesi nasıl bulunur? Şekilde bize 5 tane eş bölüm vermiştir. 2 tanesi boyalıdır. Soldaki dikdörtgenin aynı ölçüsünde dikdörtgen verilmiştir ama bu sefer 10 eş parçaya bölünmüştür. 4 tanesi ayrılmıştır. Bakıyoruz, ayrılan alan bölge miktarı aslında ikisinde de aynı. Yani ayrılan bölümlerin değeri fark etmiyor, aynı oluyor. İfadeler birbirine denk oluyor. Yani biz bunlara denk rasyonel sayılar da diyebiliriz. Ben bu şekil olmadan da bunların denk olduğunu nasıl anlardım? Paya bakıyoruz. Payın 2 katını almış, 4'e ulaşmış. Paydanın 2 katını almış, 10'a ulaşmış. Burada bir düzen, kural var. Böylelikle bunlar birbirlerine denk olmuş. Denktir işareti. Daha sonra kuralımızı okuyoruz. Payı ve paydayı aynı sayı ile çarpma işlemi yapılmasına genişletme işlemi denir. Aslında 2 bölü 5 rasyonel sayısının denk kesrini genişleterek bulabiliyormuşuz. Bundan daha sade hale getirebilir miyiz? Hayır. Zaten 2 ve 5 rakamları yeterince küçüktür. O yüzden 2 bölü 5 rasyonel sayısı ancak ve ancak genişletilerek
denk rasyonel sayıya ulaşır. Demek ki uzun uzun şekiller çizmek yerine aslında pay ve paydayı aynı sayı ile çarparak da denk kesire ulaşırız. Amaç denk kesire ulaşmaktır. Amaca giden yol ise genişletme işlemidir. Tamam? Bir yan tarafta da ne varmış? 40 bölü 100 gibi bir rasyonel sayı varmış. Yani payı 10 ile çarparak 40'a ulaşmış. Paydayı da 10 ile çarparak 100'e ulaşmış. Tamam. Yani bize genişletme işlemi yapmış. Buradaki rasyonel sayının genişletilmiş hali bu rasyonel sayı ise bunlar birbirine denk kesirlerdir. Dikkat edersek burada neler yapıyoruz? Aslında rasyonel sayıları çeşitli gösterimlere dönüştürebiliyoruz. Böylelikle işlemlerde daha iyi ve daha hızlı olacağız. Şimdi rasyonel sayımızı aldık. Bu sefer ondalıklı sayıya dönüştürmeye çalışacağız. Tam kısmı yok. Tam kısmı yoksa ben tam bölümüne 0 yazarım. Yazdım, tam bölümü bitti. Ondalık noktalama işareti olan virgülü koydum. Ondalık kısmı geldi. Ondalık kısımda paydadaki 0 sayısı kadar basamak olur. Bakıyorum paydada 1, 2 tane 0 var. O zaman burada bir tane basamak olacak. Bir de ikinci basamak olacak. Ondalıklı kısmın en azından basamak sayısı çok güzel şekilde belli oldu. 2'ymiş. Ondan sonra ne yapıyormuşuz? Payın değeri aslında ondalıklı kısmın değeri olurmuş. Payın değeri bakıyorum burada. Payın değeri 40. Burası aslında 40 olacakmış. Bu rasyonel sayısının eşit değeri 0 tam %40 olan bu ondalıklı sayı olur. Birinci basamak, ikinci basamak. Evet, rasyonel sayıyı ondalık sayı versiyonuna dönüştürdük. Buradaki bütünün ayrılan bölgesini belirten 2 bölü 5 rasyonel sayısını genişleterek 40 bölü 100 rasyonel sayısına ulaştık. Bütünü bu sefer 100 eş parçaya bölseydik 40 tanesini alsaydık yine bu bölgeyi elde etmiş olacaktık. Peki 40 bölü 100 rasyonel sayısını daha sade hale getirmek istediğimizde ne yaparız? Payı ve paydayı aynı sayı ile bölerek sadeleştirme yaparız. Böylelikle aynı bölgeye denk gelecek denk kesri oluştururuz. Pay kısmındaki 40'ı, payda kısmındaki 100'ü de bölen bir sayı ne olabilir? 10 olabilir. O zaman payı 40'ı 10'a böldüğümüzde 4'ü elde ederiz. Kesir çizgisini çizeriz. Paydayı yine aynı sayı ile bölerek 10'u elde ederiz. Bu sefer sadeleştirme ile denk kesire ulaşırız. 100 parçadan 40 tanesini ayırmıştık. Bu sefer aynı bütünü alırız, 10 parçaya böleriz ve 4 tanesini alırız. Yine aynı ayrılan bölgeye denk gelir. O yüzden bunlar birbirine denk ifadeler olur. Değerleri ise birbirine eşittir. Peki bunu ondalıklı sayı olarak yazmıştık. Böyle bir rasyonel sayısını da ondalıklı sayı olarak göstermek istersek nasıl göstereceğiz bakalım. Rasyonel sayısına bakıyoruz veya bize verilen bütüne bakıyoruz. Bütünde tam kısım var mı? Bundan tam tamına ayırdığı bir alan yok. O yüzden tam kısmı yoksa sıfırdır. Sonra ondalık noktalama işaretini koyarız. Ondalık kısmında paydadaki 0 sayısı kadar basamak olur. Paydadaki 0 sayısı bir tane. O zaman burada bir tane basamak olacaktır. Tamam. Ve o basamaklarda payın değeri olur. Bakıyoruz payın değerine 4. O zaman bu basamakta olan değer 4'tür. İşte rasyonel sayıyı ondalık sayı versiyonunda gösterdik. Rasyonel sayıları çeşitli gösterimlerine dönüştürürken genişletme ve sadeleştirme işlemlerini yaparız. Yaptıktan sonra kesrin değeri değişmez. Değer ve ayrılan kısımlar hep birbirine eşit olur. Denktir işaretiyle eşittir işaretinin zihnimizde net bir biçimde oturması adına buraya bir bakalım. 2 bölü 5, 4 bölü 10, 40 bölü 100 rasyonel sayıları ifade olarak ele alınıyorsa denktir işaretini kullanırız. Çünkü ifadeler birbirine ancak denk olur. 2 bölü 5, 4 bölü 10, 40 bölü 100 rasyonel sayıların değerleri olarak ele alıyorsak işte değerler söz konusu olduğu için bunlar birbirine eşit olur. Kakao tozuna dokundum. 4'te 1'i doldu. Bir daha dokunuyorum. 4'te 2'si doldu. Bir daha dokunuyorum. 4'te 3'ü doldu. Tamam diyorum. Kakao tozunun üstüne dokunacağım. 8'de 1'i dolacak. Dokunuyorum. Bir daha. 6 tanesini ayıracağız. Ve sonuncusu 6 bölü 8'i doldu. O zaman tamama basıyoruz. Bir bölü 2'ye denk olacak. 1 bölü 2'nin denk kesirini bulmak için genişletmeliyiz. Örneğin 2 ile genişletirsek 2 bölü 4 olacaktır. 3 ile genişletirsek 3 bölü 6 olacaktır. Ama biz zaten 2 bölü 4 olacağını bulduk ya. 4 eş parçaya ayrılmış kabı seçmemiz yeterlidir. Tamama basıyoruz. Kabın 2 tane bölümünü onun için ayıracağız. Birinci ve ikinci kez basıp 2 bölümünü ayırmış olduk. O yüzden tamama basıp ilerliyoruz. Altıda bir ölçek gerektiği için yeterince sade halde olduğu için 6 eş parçalıyı alabiliriz.
Tamam diyelim. Bir fincan Hindistan cevizinin 2/3 kadarını ölçecekmişiz. Ama bizim paydamız 6. Paydanın 6'ya dönüşebilmesi için 2 ile genişletmemiz gereklidir. O zaman payı 2 ile çarptığımızda 4, paydayı 2 ile çarptığımızda 6 olur. Yani 4/6 elde ederiz. O zaman seçtiğimiz kabın 6 eş bölümünden 4 tanesini Hindistan cevizi için ayıracağız. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Böyle oynayarak devam edebiliriz. Böylelikle denk kesirilere alışmış oluruz. Biz şimdilik bitirelim ama. 100'er eş bölümden 105 ayrılan bölüm varsa bu 105'i 100'e böl, oradan elde ettiğin değer neyse odur işte. Bundan sonra virgül atıp ondaklı sayı bulma biçimiyle bölmeleri yapabiliriz çünkü onları göstermiştik. Ancak burada o şekilde yapmayalım da bu rasyonel sayıyı daha farklı biçimde dönüştürme yapalım. Aslında burada bileşik kesri ben tam sayılı kesre dönüştürmeyi vermiş oldum. Hocam her zaman bileşik kesiri verip de tam sayılı kesire dönüştürmek gerekmiyor ki. Bazen tam sayılı kesiri de verir, bilemezsin, işte vermez sana bileşik kesiri. Ama ben bileşik kesir haline dönüştürmek durumunda hissediyorum kendimi. O zaman ne yapmalıyım? İşte onun da yolunu vereceğiz. Tam sayılı kesir var. 1 tam 5/100. 1 tam. Yani 100 eş parçadan bir tane tam var. Ayrılmış bu. 1 çarpı 100 yaparız. Yani tamla paydayı çarparız. 100 tane ayrılan bölüm elde etmiş oluruz. 1 çarpı 100. Çarpma işaretini nokta olarak kullanalım. Buna artık alıştık. Tamam, 5 kaldı ortada. Pay kısmında 5 de var. 5 ayrılmış. Olmaz, ben siz yapamazsın. Artı 5 ekledik. Payda değişiyor mu? Yüzer eş bölümler değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Payda yine aynen kalıyor. Şuraya çarpı işareti koyduk. Ben paylanan kısmım. Beni eklemeden olmaz. Payın işlemlerini yazıyoruz. 1 çarpı artı 5. Pay kısmında işlem önceliğine dikkat ederek işlem yaparız. Bir kere 100'den 100 gelir. 100'e 5 eklersek 105 olur. İşte bize bileşik kesirini vermeseydi bile biz yine de dönüştürebilirdik. Bu şekilde. 1 tam 5/100'dür. Ondalık sayı olarak yazalım. Onu da öğrendik yazmayı. Tam kısmın zaten direkt bellidir. 1. Tam kısmı bittiği için virgülü attık. Ondalık kısımda paydadaki 0 rakamı kadar basamak sayısı olacak. Ondalık kısımda. Paydadaki 0 sayısı 1, 2 tane. O zaman 2 basamak olacak. Ve değeri ne olacakmış? Payın değeri olacaktı. Burada 2 basamak var ama payın değeri 5. Ne olacak? Tabii ki Ondalık kısmı 50 olur. o yüzden 0,5 şeklinde yazacağız. Böylelikle 0,5 yazınca pay değeriyle eşit olmuş olacak. Hatırlarsak. İşte 0,5 birbirine eşit de biz 0,5 diye matematikte ifade kullanmıyorduk. Yalnız artık ondalık sayısındayız. Burası ondalık sayısında en büyük basamak mı oluyor? Hayır, olmuyor. En büyük basamak olmadığı için buraya 0'ı rahatlıkla koyup kullanabiliyoruz. Ondalık sayıyı yazmanın ayrıcalığıdır bu. 1 tam %5 bu şekilde yazılır. Rasyonel sayıları çeşitli biçimde gösterimlerine kesirler konusunda testler çözerek kendimizi ilerletmeye çalışmamız çok daha iyi olacaktır. Dağ evine gidiyoruz. Gittiğimiz yerde yağmura yakalanmayanlara 9 puan veriyoruz. Yağmurda ıslananlar ise 0 puan alıyor. Öncelikle sundurmanın altında ıslanmayan kızlara dikkat edelim. Kızlar yanlarından ayrılmayan kuşu da oyuna dahil ediyor. Oyunda olanlar, kızlar ve kuş eşittir işaretiyle dönüştürme başladı. Kızların hepsi eksi. Yağmurda ıslananlar. Islanan kuş kesir çizgisine dönüşür. Artık kuşun arkasındakileri puanlandırma zamanı. Kuşun arkasındaki ıslanmayan kişi sayısı kadar 9 yazılır. Kuşun arkasındaki ıslanan kişi sayısı kadar 0, 9'un sağ yanına yazılır. Oyundaki üyeler değişti, ondalık sayımızdaki rakamlar oldular. Rakamların hepsi. Islanan rakamlar 1 ve 3. Islanan virgül kesir çizgisine dönüştü. Sundurma çizgisinin altında ıslanmayan rakamlar. O rakamların sayısı kadar 9. Virgülden sonra ıslanmayanların puanları. Virgülden sonra ıslananların puanı. 18 ile sadeleştirelim. Aklımızda kalacağı şekilde ele alalım. Devirli sayının rasyonel sayı gösteriminde paydada virgülden sonra olan 9 ve 0 rakamı olur. Alıştırmalarımıza dönüyoruz. Yaklaşık 10 tane alıştırmamız olacak. Ondan sonra bu dersimizi bitireceğiz.
Rasyonel sayıları çeşitli gösterimlere dönüştürmeye devam ediyoruz. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara dönüştürebiliriz. Buradaki kızlar gibi birçok sayılar oluyor. Devirli ondalık sayıdaki bütün rakamların hepsini alıyoruz. Tabii ki yağmura yakalananların hepsini çıkarıyoruz. Tamam artık. Hepsiyle ilgili işlemlerimiz bittiği için virgülden sonraki kısmı devreye girmesi için kesir çizgisini çiziyoruz. Biz virgüle benzettiğimiz kuşla kodladık onu. Kuş adına kesir çizgisini çizdik. Daha sonra puanlamalara başlıyoruz. Virgülün ardında kalanlar, yağmura yakalanmayan, ıslanmayanlara 9 puan veriyoruz. Mesela burada 2 tane kişi yağmura yakalanmamasına 2 tane 9 puan alıyor. Eğer 3 tane olsaydı 3 tane 9 olacaktı. Paydada herhangi bir çıkarma işlemi yapmıyoruz. Çünkü puanlama söz konusu diye aklımızda kodlayalım. Virgülden sonra bu sefer yağmura yakalanan kadar sıfırı koyuyoruz. Örneğin burada yağmura yakalanan 2 kız olsaydı buraya 2 tane sıfır koyacaktık. Yeni örnekleri yapa anlarız. Bence örneklerle gidelim. İlk alıştırmamızın sorusunu okuyalım. Bir A sayısı var. 0 tam, onda 9, aslında 9 devreden mi? B de devirli ondalıklı sayı. Bunlar böyleyse A tam B tam sayılı kesirinin gösterimi nedir? Eşit olduğu değerleri bulacağız. Daha sonra tam sayılı kesir gösterimine dönüştüreceğiz. Bizim yöntemimiz burası, öyle değil mi? Rakamların hepsini al yaz demiş. 0,9 olarak yazdım. Eksi diyeceğim ama biz 0,9 diye bir gösterim kullanıyor muyuz? Hayır. Çünkü en büyük basamağa 0 yazmanın hiçbir anlamı yok. Rakamların hepsini alıyormuş gibi yapıp 9 yazarız. Aslında sadece 9'u yazarak. Hepsini almış gibi oluruz. Sanırım anlaşılmıştır. Daha sonra eksiği koyarız. Yağmura yakalanan hangi rakamdır? Bakıyoruz. Tabii ki bu korunduğu için yağmura yakalanmıyor. Bu korunmadığı için yağmura yakalanan rakam oluyor. O yüzden buraya 0'ı koyuyoruz. Daha sonra kesir çizgimizi çizeceğiz. Rakamların hepsi yani 9, eksi. Şöyle yağmura yakalanacakmış gibi çizelim düz çizgiyle. Eğer yağmura yakalanan başka rakamlarda olsaydı, ister virgülün önü ister virgülün arkasında olsun, hepsini yazardık buraya. Ama burada sadece 0 yağmura yakalandığı için 0 yazıyoruz. Kesir çizgimizi çiziyoruz. Şuradan sonrasına bakacağız. Çünkü çizgimizi çizdik. Buradan sonra puan veriyoruz. Bir tane yağmura yakalanmayan var, bir tane 9 olacaktır. Pay kısmındaki işlemi yaptığımızda 9'dan 0 çıkarsa 9 kalır. Yani 9 bölü 9 bir tam sayısı geldi. Tam sayısı. Evet, A'yı bulduk bile. Sırada B var. B eşittir 0,3 devreder. Bunun eşit olduğu değeri bulmak için yine yöntemimiz burada yazılı. İlk önce rakamların hepsini ele alıyoruz. 0,3 eksi diyeceğiz. 0,3 diye yazmamızın bir anlamı var mı? Yok. O yüzden 3 eksi diye yazarız. Yağmur çizgilerini çizelim. Çizdik. Yağmurda ıslananların hepsini alın buraya yazın demiş. Yağmurda ıslanan rakam 0'mış. Pay kısmında hepsiyle ilgili bölüm bitti. O yüzden kesir çizgimizi çiziyoruz. Artık virgülden sonraki yağmura yakalanana puan verme, yakalanmayana puan verme evresi başladı. Virgülden sonra yağmura yakalanmayan sadece bir rakam var. O zaman sadece bir tane 9 puan var. Pay kısmındaki işlemi yaparız. 3'ten 0 çıkarsa 3 gelir. 3 bölü 9 diye bırakmayalım. Çünkü 3 bölü 9 sadeleşebilen bir kesirdir. Pay kısmına bakıyorum, 3 payda kısmına bakıyorum. İkisi de 3'ün katında olan sayılardır. O zaman ne yapalım? 3 ile sadeleştirelim diyoruz. En sade, en güzel haliyle elde ediyoruz değerini. Neden sade haliyle elde ediyoruz? Çünkü tam sayılı kesirin tanımında şu vardır. Önünde bir sayma sayısı olacak. Yanında da basit kesir olacak. Evet, burada basit bir kesir var ama en sade halinde olmadığı için en sade haline getirip bu versiyona geçeceğiz. Sadeleştirme nasıl yapılıyor? Sayı da paydayı da aynı sayıya bölerek oluyor. İkisi de 3'ün katı olduğu için 3 ile sadeleştirmeyi rahatlıkla yapabiliriz. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1 bölümünü elde ederiz. Pay kısmına yazarız. Daha sonra kesir çizgimizi çizeriz. Sırada payda var. Paydadaki 9'u 3'e böldüğümüzde elde ettiğimiz bölüm 3 olur. Paydaya onu yazarız. B aslında 1 bölü 3 rasyonel sayısına eşitmiş. Rasyonel sayısı. Sorumuz bitmedi çünkü bizden esas istediği kısım A tam B şeklinde yaz. Tamam, A tam B yazımı. Buradaki 1'i alırız. Tam olarak yazarız. Yanına da bu basit kesri yazarız. Bizden istediği cevap 1 tam 1 bölü 3 olur. İkinci alıştırmamızı okuyalım. C de devirli bir ondalıklı sayı. Çünkü ondalıklı kısmı 17 diye kendini tekrar ederek devam ediyor. Devirli ondalık sayı tanımına da uyuyor. Evet, bazı ifadeler verilmiş. Tüm bu bilgilere göre ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Biz doğruları bulacağız. Tamamdır. Diyor ki A rasyonel sayısının payı paydasının yarısıdır. Şimdi burada A rasyonel sayısı var mı? Devirli ondalık sayı var hocam diyorsunuz. Hayır, onun artık rasyonel sayı gösterimine dönüştürmeyi biliyorsunuz. O zaman diyor ki aslında bu soru önce A devirli ondalıklı sayısını rasyonel sayı gösterimine dönüştür. Daha sonra bunu kontrol et diyor. Tamam, adım adım yapalım. Rasyonel sayıya dönüştürme yolumuz burada vardır. Rakamların hepsini alıyoruz. 0, 52. Böyle bir sayı var mı? Hayır, yok. En büyük basamakta 0 olmasın. 52 yazarak da hepsini almış olduk. Eksi. Yağmura yakalananların hepsini diyor. O zaman şu yağmur çizgilerimizi çizelim. Yağmura yakalananların hepsi nedir? 0,5'tir. 0,5 yazmanın bir anlamı var mı? 5 yazarız.
Pay kısmında hepsiyle ilgili alan bitti. O yüzden kesir çizgimizi çizelim. Payda kısmında virgülden sonraki puanlamalar başlıyor. Virgülden sonra Yağmur'a yakalanmayan en büyük puanı alıyor. Demek ki bir tane 9 alıyor. Virgülden sonra Yağmur'a yakalanan bir tane de 0 alıyor. Pay kısmındaki çıkarmayı yapalım. 52'nin içinden önce 2'yi çıkaralım. Daha sonra da 3'ü çıkaralım. 47'yi elde ederiz. Bu yöntemleri ilk videolarda vermiştik. Umarım uygulayabiliyorsunuzdur. A sayımız rasyonel sayı gösterimine dönüştü. Diyor ki şimdi payı yani 47 paydasının 90'ın yarısıdır. Yarısı dediği nedir? 2'ye bölümünden elde ettiğin sayıdır demek istiyor. 90'ı gerçekten de 2'ye böldüğümüzde 47'yi elde eder miyiz? Kontrol edelim. Doğru mu yanlış mı anlarız. 9'un içinde 2 kaç kere vardır? 4 kere vardır. Çünkü 5 kere verirsek 10 gelir, fazla gelir. Onun içinde 2 5 kere vardır. Demek ki 90'ın yani paydanın yarısı aslında 45'e eşitmiş. 47'ye eşit değildir. Eşit değilse birinci ifade doğru olur mu? Hayır. Birinci ifade yanlıştır. O yüzden birinci ifadeyi almayız. Tamam, ikinci ifadeyi okuyalım. B bileşik kesire dönüştürülebilir. B devirli ondalıklı sayı olarak vermiş. Bileşik kesir dediği aslında rasyonel sayıya dönüştürülebilir demek istiyor. Dönüştürme yolu da burada. Hadi yapalım. Yağmur çizgilerimizi belirttik. Böyle somutlaştırarak yapınca formüllerde daha akılda kalıyor. Sayıda bulunan rakamların hepsi ele alınır. Daha sonra ıslananların rakamları çıkarılır. Biz ıslananların hepsini çıkaracaksak ıslanan sadece 2'dir. 2 yazarız. Çünkü 1 ve 7 korunuyor. Yağmura yakalanmamış oluyor. Artık virgülden sonraki 9 ve 0 puanlar yazılacaktır. Yağmura yakalanmayanlar kadar 9 olacaktır. Bakıyoruz 1, 2 tane, o zaman 2 tane 9 olacak. Yağmura yakalanan var mı virgülden sonra? Hayır, yok, o zaman 0'ı yazmayız. 217'den 2 geriye gidersek kaç gelir? 215. B'nin rasyonel sayı eşitini bulduk. B bileşik kesire dönüştürülebilir. Bu bileşik kesir midir? Bileşik kesir ne demekti? Payı paydasından büyük olacak. Evet, büyüktür. Demek ki bileşik kesire dönüştürülebiliyormuş. Yani bu ifade doğru. Doğruysa biz bunu istiyorduk. O yüzden ikinci ifadeyi alırız. İkinci ifade cevabımızda olacak ama üçüncü ifade olacak mı onu kontrol edelim. C paydası payının çeyreğidir. Payı paydası diyorsa yine bunu rasyonel sayı gösterimine çevirmek durumundayız. 17, 17, 17 yazmak yerine 17'nin üstüne devreden anlamındaki çizgisini çizmemiz yeterlidir. Oradan da dönüştürmeye geçeceğiz. Yağmur çizgilerimizi çiziyoruz. Sayıdaki bütün rakamları alıp yazıyoruz. Yağmura yakalanan rakamların hepsini yazacağız. Sadece 3 yakalanmış, onu yazarız. Virgülden sonraki puanlamalara geçiyoruz. Yağmura yakalanmayan kadar 9 puan olacaktı. 2 tane var. 2 tane 9 olur. Yağmura yakalanan var mı virgülden sonra? Yok. O yüzden 0 puanı hiç kullanmıyoruz. 99 oluyor. 317'den 3 geriye gidersek 314 olur. Tamam, C'yi rasyonel sayı gösterimiyle bulduk. Diyor ki paydası 99 payının çeyreğidir. Payının çeyreği ne demek? Çeyreği 4'e bölümüdür. Eğer 4'e bölümünden paydadaki 99 gelirse bu ifade doğru olacaktır. Kontrol etmemiz gereklidir. Çeyreği dediğimizde 4'e böleriz. Bunları öğrendik. Bakalım 99'a eşit çıkar mı? 3'ün içinde 4 yoktur. 31'in içinde 4 kaç kere olabilir? 4 kere 8 dersek 32 bir fazla oluyor. 8 fazla geldiği için 7 kere deriz. 4 kere 7'den 28 gelir. Çıkarırız. Tamam. Kullanmadığımız rakamı artık indirelim. 34'ün içinde 4 kaç kere vardır? 8 kere vardır. 9 kere olunca fazla geliyor. Evet. Bakıyoruz. Burada 2 kaldı. Kalanlı bölme ve zaten 78 virgül küsuratlı ondalıklı sayı çıkıyor. 99 gibi bir tam sayı gelmiyor. Eşit değildir deriz. Buradaki bilgi yanlış çıkar. Biz doğrusunu istiyorduk. Ederiz seni. Eşit değilsin. Elendi. Demek ki doğru olan yalnız 2'dir. Sorumuzun cevabı yalnız 2'dir. Şimdiden 2 alıştırmamız bitti bile. Üçüncüsüne geçip okuyalım. Yukarıda verilen ifadelerin rasyonel sayı olabilmesi için harflerin alamayacağı değerleriyle buradaki işlemi oluşturuluyor. Buna göre işlemin sonucu kaç olabilir? Yine adım adım yapacağımız sorulardan biri. Rasyonel olmadığı, tanımsız olduğu bir evre var mıydı? Şu notumuzu vermiştik, tekrar hatırlatalım. Yukarıda bir sayı olacak, payda da 0 olacak. Böyle bir sayı var mıdır? Hayır. Böyle bir sayıyı biz hiç tanımlamadık. Tanımsızdır deriz. O zaman rasyonel sayı olabilmesi için alamayacağı değer bulunabilir. Bunun alamayacağı değer 0'dır. Buradaki paydanın alamayacağı değer 0'dır. Buradaki paydanın alamayacağı değer 0'dır. Bu dediğimiz bilgileri yazalım. Böylelikle A'nın alamayacağı değeri buluruz. 0 olsun ki B'nin alamayacağı değeri buluruz. Sonra işlemine bakarız. Paydadaki bu değer 0 olsun. Evet, payı 0 olsaydı 0 o zaman yutandır. Bunları birbirleriyle lütfen karıştırmayalım. Tamam, harflerin alamayacağı değerleri bulalım. A bilinmeyeni sol tarafta kalsın. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa gönderdiğimizi hatırlatmak isteriz. A bu tarafta kalıyorsa bilinen olan 19 eşitliğin diğer tarafına geçer. Eşitliğin diğer tarafına geçiyorsa yön değiştirir. O yüzden eksi işaretini önüne alır. Eksi 19 olur.
Sıfır tam sayısından 19'u çıkarırsak eksi 19 gelir. A'nın alamayacağı değerini burada yerine koyacağımız için eşittir kullandık. Eksi 19 yazıp işlemini yapacağız. B için de bulalım. Öncelikle burada işlem önceliği sıramızda işaretlerin çarpımı var. Umarım gözüküyordur. O yüzden eksi 5'i aynen alırız. İşaret çarpımını yaparız. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Artı B eşittir 0 gelir. Bilinmeyen B sol tarafta kalır. Bilinen ise eşitliğin sağ tarafına geçirilir. Biz öyle yapalım yani. Eksi 5 eşitliğin sağ tarafına geçince ne olacaktır? Artı 5 olacaktır. 0 ile 5'i toplarsak 5 gelir. B'nin alamayacağı değer 5 yerine koyularak işlem yapılacak. C'ye bakalım. Bu sefer bilinmeyeni eşitliği sağ tarafına alalım. Daha güzel olacaktır. Çünkü sağ tarafta pozitif olacaktır. Artı C oldu. 0 ile C'yi toplarsak yine C gelecektir. Aslında C'nin alamayacağı değer 1'miş. Alamayacağı değerleri sanki bunların eşitiymiş gibi yazıp işlemi yapmamızı bekliyor. Eksi C dediği de 1. Bunun sonucunu soruyor. Bakalım. Birden fazla işaret ve işlem varsa işlem önceliği sırası vardır. İşlem önceliği sırasında burada üslü ifade yok, daha sonra parantezin içi yok, o zaman çarpma vardır. Çarpma satırını yapalım. Çarpma satırında öncelikle eksi ile artının çarpımı var. Düşmanımın dostu düşmanımdır, eksi gelir. Ardından sayıları çarparız. İlk önce 19'un birler basamağıyla çarparız, daha sonra onlar basamağıyla. 5 kere 9'dan 45'in 5'i elde var 4. 5 kere 1'den 5, elde 4'ü eklediğimizde 9 olur. 95 gelir. Eksi 1'i aynen indirdik çarpma satırında. Çünkü çıkarma satırı değil. Çıkarma satırına artık geldik. 95 düşman, 1 düşman. Eder bize 96 tane düşman, yani eksi 96. Sorumuzun cevabı eksi 96 olur. Yeni alıştırmamıza geçtik. Eksi 27 bölü 30 rasyonel sayısı eşittir 54 bölü bir kutu. Yanda da bir eşitlik verilmiş. Yukarıda verilen eşitliklere göre mor kutuyla turuncu kutuların toplamı bölü eksi 3 işleminin sonucu. Şimdi bir rasyonel sayı var. Başka bir rasyonel sayıya nasıl eşit olabiliyor? Aslında bunlar birbirine denk ifadeler oluyor. Değerleri birbirine eşit oluyor. Denk ifadeler ise denkliği nasıl buluyorduk? Tabii ki işlem yapmamız gerekli. Bakalım bu eşitlikte hangi işlemle ulaşacağız kareye? Genişletme mi, sadeleştirme ile mi buradaki kutuları bulacağız? Öncelikle bilinenlerden, bize verilenlerden yola çıkarak ilerliyoruz. Bilinenlerde eksi işareti var ama burada eksi işaretini görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. Sağ tarafta bilinenler pay kısmında var. O zaman bu eksiği bilinen tarafa alırız. Yani pay kısmını alırız. Hocam öyle yapabiliyor muyduk? Evet, şuradaki notumuzdan lütfen hatırlayalım. Eğer eksi işareti kesir çizgisinin önündeyse, istersem işime gelirse, işlem kolaylığında gerekliyse pay kısmına taşıyabiliyoruz. Evet, eksi paya taşındı. Notlarımızı uyguladıkça hesaplamalar yapmanın kolay olacağını fark edeceksiniz. Şimdi bakıyoruz. Eksi 27'den 54'e sadeleştirme mi olmuş, genişletme mi? Basbayağı genişletme olmuş. Genişletme çarpma işlemiyle yapılıyordu. Bir katını alsam eksi 27 mümkün değil. Eksi bir katını alsam 27'ye ulaşır. Hala 54'e varamadık. O zaman eksi 2 katını alsak ulaşabilir miyiz? Yanda deneyeceğiz. Eksi 27 ile eksi 2'yi çarparsak. Düşmanımın düşmanı dostumdur. 27 kere 2, umarım zihninizde çarpmışsınızdır, 54 gelir. Artı 54 de 54'e eşittir. Demek ki aslında eksi 2 ile genişletmiş burasını. Genişletme işlemi nasıl oluyordu? Sadece payda olmuyordu. Aynı zamanda paydayla da oluyordu. İşte bu sayede biz mor kareyi bulacağız. Çarpı işaretinin eksi 2. Çarpı işareti eksi 2. Öncelikle gizlenen artıyı belirgin hale getirelim. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Artık sayıları çarparız. 2 kere 30 60 eder. Mor kutu eksi 60 tam sayısıdır. Bulduk. Sırada turuncu kutuyu bulmak var. O zaman buradaki eşitliği ele alalım. İşime geldiğim şekilde şu işaretleri düzenlemek istiyorum. Bakıyorum, eksinin eksiye bölümünden artı gelir. Sonra sayıların bölümünü yazarım. Bakıyorum, aslında pozitif bir rasyonel sayı geldi. Pozitifse alçak yönlüdür, gizlenebilir. Direkt 11 bölü 20 yazabiliriz. Olabildiğince güzel hale getirdik ve artık bakabiliriz. Bilinen taraftan yola çıkacağız. Bilinmeyene doğru yol alacağız. Şu kısma odaklanalım. Bilinen kısım hep paydalarda var. O zaman paydalardan yola çıkalım. Buradaki değer eşit olması için ifadelerin birbirine denk olması. Denk olması için de hangi işlemi yapacağız? 20'den 60'a olsa genişletme işlemi olur. Peki kaçla genişletiriz? Genişletme çarpma işlemiyle oluyordu. Örneğin 2 ile çarpsak 20 kere 2 40 ediyor. Az gelir. O zaman 2 değilmiş. Başka hangi sayıyla çarpabiliriz? 3 ile çarpabiliriz. Çünkü 2 kere 3 6 ediyordur. O zaman 20 kere 3 de 60 ediyordur. Genişletme işlemindeki sayıyı bulduk. O zaman pay kısmı da aynı sayıdır. Çarpı 3 çarpı 3. 11 ile 3'ü çarpmak kolaydır. Çarpmada bir etkisiz elemandı. O yüzden 33 gelir. Turuncu kutunun değeri 33 olur. Sorumuz bitti mi? Bunların pay kısmında toplamını istiyor. Yani eksi 60 artı 33 bölü eksi 3 istiyor. Pay kısmındaki işlemi yaparız. 60 düşmandan 30 dostu çıkaracağız. Pratik yöntemle yapalım. İlk önce 30'unu çıkaralım.
30 kalır. Daha sonra da 3 tanesini çıkarırız. Eksi 27 kalır. Böyle bir bölme işlemi görünce ilk önce işaretlerin bölmesini yaparız. Eksinin eksiye bölümünden artı gelir. Sonra sayıların bölmesini yaparız. 27'yi 3'e bölersek 9 gelir. Artı gizlenebilir. Sorumuzun cevabı 9 olur. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? O zaman doğruları buldukça cevabımıza alacağız. İlk önce birinci ifadeyle başlayalım. Paydası onun kuvvetinde olacak şekilde ayarlayıp öyle dönüştürüyoruz. O zaman öncelikle bu rasyonel sayısının paydasını onun kuvvetindeki bir sayıya eşitlememiz gerekli. Eğer paydası onun kuvvetindeki biçimde ifade edilecekse denk kesirden bahsediyoruz demektir. Denk kesirden bahsediyorsak negatif rasyonel sayısını negatif ondalıklı sayıya eşit olarak bulmuş. Ondalıklı sayıya eşit bulma. Ondalıklı sayıya nasıl dönüştürüyoruz? Denk kesirini nasıl buluyoruz? Genişletmeyle ya sadeleştirmeyle. Burada tabii ki 2'den 10'a gittiğimiz için genişletme işlemini yaparak denk kesirini bulabiliriz. Kaçla genişleteceğimiz de aslında buradan bariz bellidir. 2'yi kaçla çarparsak onu elde ederiz? Tabii ki 5 ile çarparsak. Genişletme ne demekti? Pay kısmını da aynı sayıyla çarpabilirsin demekti. Tamam, payı da bulabiliriz. Çarpı 5 çarpı 5. 1 çarpı 5'ten 5 gelir. Şimdi sıra sayıyı ondalıklı sayı biçiminde yazmaya dönüştürmek var. İlk önce işaretin aynısını alıyorum. Rasyonel sayının bütün kısmı var mı bakıyorum. Bütün kısmı şuradaki sayma sayısı olarak olurdu ama yok. Eğer bütünü yoksa 0 tam olur. Yani 0 virgül deriz. Daha sonra ondalık kısmında paydadaki 0 kadar basamak oluyor. Yani ondalık kısmında bir basamaklı sayı oluyor. Peki o sayı nedir? Payın değeridir. Yani 5'tir. Ondalık sayıya dönüştürme bu şekilde oluyor. Bakıyoruz birinci ifadede eksi 0 tam onda 5 mi var? Hayır, yok. Aslında bu yanlıştır. Sen elendin. İkinci ifadeyi yine ondalıklı sayıya dönüştürmüş. O zaman pay kısmı onun kuvvetinde olacak. Demek ki genişleteceğiz. İlk önce bunun denk kesirini bulmamız gerekli. Şimdi 4'ün 2 katını düşünürsek 8 gelir. Ona yakın bir sayıdır ama ona ulaşamaz. O zaman 3'ün katına bakalım. 4'ün 3 katını düşünsek 12 gelir. Demek ki onun birinci kuvvetinde bir değere ulaşamıyoruz. Yani ona ulaşamıyoruz. O zaman onun ikinci kuvvetindeki değere ulaşmaya çalışırız. Onun ikinci kuvveti nedir? Demek ki 4 ile öyle bir sayıyı çarpacağız ki 100'e ulaşacağız. Paydanın 100 olacağı belli oldu. Sınavda daha hızlı olmak adına 100'ün çeyreğinin 25 sayısına eşit olduğunu bilelim artık. Evet, bölerek de bulabiliriz ama çok işlem yapmaktan bu bölmenin sonucu artık aklımızda kalsın. Tamam, eğer 100'ü 4'e bölersek 25 geliyorsa aslında 4'ün 25. katını alınca 100'e ulaşıyormuşuz. Genişletme işleminde payda kısmında 25 ile çarpmak varsa pay kısmında da 25 ile çarpmak zorundayız. Şuradaki eksiği de unutmayalım yani. Hata istemiyoruz. Pay kısmında çarpı 25 olur. 3 ile 25'i çarptığımızda ilk önce birler basamağını sonra onlar basamağını. 3 kere 5'ten 15 elde var 1. 3 kere 2'den 6 bir daha 7 gelir. Demek ki pay 75. Bunun paydası onun kuvveti olacak biçimindeki denk kesinini bulduk. Şimdi ise sırada ondalıklı sayıya çevirmek var. İşaretimizi aynen aldık. Bütün kısmı var mı? Hayır, yok. O yüzden 0 virgül deriz. Paydadaki 0 kadar basamak olur. Ondalık kısmında 1, 2 basamak varmış. Ve o basamakta olan değer 75'tir. Yani pay kısmındaki sayıdır. İfadeyi kontrol ediyoruz. Eksi 0 tam %75'e eşit mi? Hayır, eksi 0 tam %75'e eşittir demiş. Doğru bir ifade olmamış. Yanlış ifadeysen elendin. Rasyonel sayısını ondalıklı sayıya dönüştüreceğiz. O zaman payda da onun kuvvetindeki bir sayı olacaktır. 10 olabilir mi? Bakıyoruz. Evet. Paydayı 2 ile genişletirsek 10'a ulaşıyoruz. Pay kısmına da mecbur 2 ile çarpmak durumundayız. Genişletme demek bu demektir. Paydası 10 olacak ki ondalıklı sayı olsun. 10 olması için 2 ile genişletilir. Pay kısmı 8 kere 2'den 16 gelir. Şimdi ondalıklı sayı olarak yazacağız. Eksi işaretini aynen aldık. Bu bir bileşik kesir. Direkt pay kısmını aynen yazarız 16 diye. Demek ki bileşik kesirde pay kısmını aynen yazıyoruz. Sonra paydadaki 0 kadar ondalıklı kısımda basamak sayısı olacak. Bakıyorum bir tane olacakmış. Tabii ki soldan çizerek başlıyoruz. Çünkü ondalık kısmı sol tarafta kalıyor. O yüzden o basamakta bu olsun diyoruz. Tam başka basamak var mı? Hayır, yok. Sıfırlar bitti. O zaman virgül gelecektir. Ondalık kısım bitmek zorunda kalacaktır. Bitti ve böyle. Bu eksi 8 bölü 5 rasyonel sayısı. Eksi 1 tam onda 6 ondalıklı sayıymış. Üçüncü ifade ise hayır öyle değil diyor. Eksi 0 tam %16'dır diyor. Yanlış diyor. Yanlışsa sen de elendin. İşareti aynen alırız. Kesir çizgisini çizeriz. Şimdi paydası onun kuvveti olacak. Örneğin 10 olsa diyoruz. 25'ten 10'a sadeleştirme olabiliyor mu? 25 hangi sayıya bölersek bölelim 10 sayısına ulaşamıyoruz. Çünkü burada 5'li var. Burada zaten 0'lı var. Oradan da biraz belli. Ya da sayıları deneyerek de bulabilirsiniz. Sadeleştirerek bölerek ona ulaşamayacağımızı. O zaman daha büyük bir sayıya gideceğiz. Onun kuvvetinde daha büyük bir sayı 100 var. 100'e ulaşabilir mi? Daha demin söylemiştik. 100'ün çeyreği 25'tir. Özellikle ondalıklı sayılarda çok sık uygularız. O yüzden aklımızda kalırsa güzel olur. O zaman 5'in ben 4 katını alırsam 100'e ulaşabiliyormuşum. Gerçekten de 25 ile yanda 4'ü çarparsanız 100'ü elde ettiğinizi görürsünüz. Paydası 100 olacaktır. Genişletme işlemi vardır. Genişlettiğimiz sayı ise 4'tür. 4 kere 2 8 eder. 4 kere 7 28 eder.
Payı 288 geldi. Artık ondalık sayısına dönüştürelim. İşareti aynen aldık. Bileşik kesir dikkat ediyoruz. Pay kısmını aynen yazıyoruz. Payda kısmından neyi belirleyeceğiz? Ondalık kısmındaki basamak sayısını. Ondalık kısım sol tarafta oluyor. Sol tarafta 2 basamak olacakmış. 1, 2. Daha sonra virgülünü atacaksın. Ondalık kısım bitecek der. Çünkü buradaki sıfırların bitmesi demek ondalık kısım bitti demektir. Bu rasyonel sayısı eksi 2 tam %88 ondalık sayısına eşit olduğu için dördüncü ifade doğrudur. Onu alırız. Yalnız 4 ifadesi sorumuzun cevabı olur. Ne alıştırma sorumuz? 39 bölü 27 rasyonel sayısının ondalık gösterimini bulalım. Ondalık gösterimini istiyorsa bu verilen kesirin paydası onun kuvvetinde olmalı. Ya 10 olmalı, ya 100 olmalı, ya 1000 olmalı. Ama 27'den buna nasıl ulaşabiliriz? Bakalım. Paydasını onun kuvvetindeki bir sayıya dönüştürebilmemiz için burası olabildiğince sade güzel bir halde olmalı. Böyle 3 var, 9 var, 27 var. Bana 3'ün katını çağrıştırıyor bu rakamlar ve sayılar. 3'ün 9 katı 27. 3'ün 3 katı 9. O zaman burada 3 ile ilgili bir şey var. Daha sade hale getirilebilir. İşte bu düşünme yoluyla gidiyoruz ki sade hale ulaşabilir miyiz? Neyle? 3 ile. 3 sayısına bölelim paydayı. 3 sayısına bölelim payı. 39 gerçekten de 3'e bölünüyor mu? Tabii. 3'ün içinde 3 bir kere var. Kullanmadığımız rakamı indirdik. 9'un içinde 3 3 kere var. Demek ki payı 13 oluyor. 27'yi 3'e bölersek 9'u elde ediyoruz. O zaman buradaki kesirin denk ifadesi 13 bölü 9 olur. Peki neden sade hale getirmekle uğraşıyoruz? 1000'i 27'ye bölsek, 10.000'i 27'ye bölsek. Bir kere 27'nin içinde onun çarpanları olan 2 ve 5 yoktur. 27'nin çarpanları ya 3'tür ya 9'dur. 2 ve 5'i bulamayız. Zaten orada da bir zihnimizde soru işareti oluşuyor. O yüzden sade hale getiriyoruz. Sade halinden sonuca varmak daha kolay oluyor. Matematikte hep bilinenlerden, sade halinden yola çıkarak bulmaya çalışırsak sonuca ulaşmak daha kolay oluyor. Şimdi böyle bir rasyonel sayısını ondalık sayıya dönüştürmek mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü paydayı onun kuvvetine ulaştıramıyoruz. Eğer paydayı 10 gibi 100 gibi onun kuvvetindeki sayı yapamıyorsan ben devirli ondalık olabilirim der. Çünkü devirli ondalıkta 10 olmaz ama paydasında ya 9 olur, ya 99 olur, ya 90 olur, ya 990 olur. Demek ki 9'un katı olur. O zaman paydada 9 ifadesini veya 9'un katını görüyorsak devirli ondalık gösterimine dönüştürebiliriz. Yani verdiğimiz bilgileri zihnimizde oynayıp böyle dönüştürmeler ve sonuçlar elde edeceğiz. Evet, devirli ondalık sayısını rasyonel sayıya dönüştürmeyi vermiştik. Bu sefer de rasyonel sayıyı devirli ondalık sayıya dönüştürmeyi vermiş olalım. Pay kısmında bulunan sayıların hepsi oluyor. Burası hepsiyle ilgiliyse bir kere eşitlikte 13 olacak. Yani 1 ve 3 rakamı olacak, o kesin. Kesir çizgisinden sonra olan kısım yağmura yakalanmayanları puanlandırmayla ilgili. Bakıyoruz payda da 9 var. Eğer payda da 9 varsa yağmura yakalanmayan bir tane rakam var demektir. Yağmura yakalanmayan bir tane rakam ondalık kısımda olabiliyordu, yani sağ tarafta oluyordu. O zaman bu 3 yağmura yakalanmayandır. Başka 9 veya 0 görüyor muyuz? Hayır. Demek ki paydadaki 9 veya 0'lar bittiyse ondalık kısım bitmiştir. Virgül, ondalık noktalama işareti olan virgülü koyarız. İşte böylece ondalık gösterimi elde ederiz. Paydası onun kuvveti olmuyorsa zorlamıyoruz. Devirli ondalık sayı olabilir deyip ona dönüştürmeye çalışıyoruz. Şimdiden 6 tane soruyu bitirdik. Bir de ne alıştırmamızı ödev olarak bırakıyoruz. Çünkü bu tek sorular yeterli değil. Başlangıç kitaplarını ve testlerini bitirdiğinizi düşünüyorum. Evet, benimle birlikte yeni alıştırmaya geçin. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğru değildir? Doğru olmayanları yakalayacağız. Okey. Birinci ifadeye bakıyoruz. 0 doğal sayı ama rasyonel sayı değildir. Tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır. 0 doğal sayısı olup da rasyonel sayı değildir demesi doğru değildir. Biz de doğru değili aradığımız için seneyi alıyoruz. İkinci ifadeyi okuyalım. Her doğal sayı bir rasyonel sayı. En içte kalan doğal sayılar oluyor. Doğal sayıların üstünde rasyonel sayılar oluyor. Yani ikinci ifade doğrudur. Biz doğru değili aradığımız için sen elendin. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Eksi 2 rasyonel sayı mıdır? Evet. Eksi 100 rasyonel sayı mıdır? Evet. Rasyonel biçimine bile dönüştürebilirim. Bunları hep verdik. Bu doğru olduğu için seni eliyoruz. Çünkü doğru değili arıyoruz. Dördüncü ifade. Devirli ondalık sayının 17, 17, 17 böyle gidiyor. Devirli ondalık sayının ondalık kısmı kesin sonludur diyor. Burası sonlu mu? Hep böyle gidiyor. Devam ediyor sonsuza kadar. Kesin sonludur ifadesi yanlış. Ondalık kısmı sonsuzdur. Doğru olmayan seni ele alıyoruz. Diğer ifadeyi okuyalım. Rasyonel sayılar kümesi sonludur. Rasyonel sayılar kümesi nokta nokta diyor. Eksi 200, eksi 1 bölü 1, 1, sonra 2 tam 1 bölü 4 böyle sonsuza kadar gidiyor. İçindeki elemanlar sonsuza gidiyorsa böyle bir küme sonlu olabilir mi? Hayır, olamaz, yanlıştır. Biz de zaten doğru değili arıyoruz. Yani cevabımız 1, 4, 5 olacaktır. Rasyonel sayılara alışmaya çalışırız da sayı doğrusunu kullanmadan yapabilir miyiz? Yukarıda eş parçalara bölünmüş sayı doğruları verilmiştir. A ve B noktalarına karşılık gelen sayılar kaç olur? Sayı doğrumuzda tam sayılar demek ki A tam sayıda kesir olabilir diye tespitimizi yapıyoruz. Tam sayıda kesirse bütün sayısı vardır. Yanında da basit kesir vardır. Bilgiler aklımıza geliyor. Kafamızda, zihnimizde bir çözüm yolu şekillendiriyoruz. Tamam? O zaman bütün varsa bütünlerin sayısı. Eksi 3'e kadar küçülmüş müyüm? Hayır, eksi 3'e bakın, varmamış A. Eksi 2 bütünüyle var olmuş. Büyüdüğü yer eksi 2, eksi 3'e kadar küçülmüş olmaz. Bütün sayısını belirledik, eksi 2'yi.
İkinci aşamada bütünün eş parçalarının sayısını buluruz. Bütün eş parçalarının sayısının tamamı paydada bulunuyordu. Yani biz aslında bu evrede paydasını buluruz. Eksi 3 tam sayısı ile eksi 2 tam sayısının arasında, yani buradaki bütünde kaç eş parça var? Büyük sayıdan başlıyoruz. 1, 2, 4, tekerlek dönüyor, 5, 7. 7 tane eş parçası varmış. Paydası 7 olur. Eksi 2 bütünümüz var. Bir de bütünden sonra ayrılan parçalar var. O ayrılan parçaların sayısı kaç tane hesaplamalıyız? 2, 3, 4, 5, 6. Pay kısmı 6 olur. Bunlardan yola çıkarak biz rasyonel sayımızı yazabiliriz. Eksi 2 bütünü aldık. Kesir çizgimizi çizdik. Payda kısmında 7 olur. Pay kısmında 6 olur. A rasyonel sayısı eksi 2 tam 6 bölü 7'dir. Soruda verilen x sayı doğrusuyla ilgili elde ettiğimiz A sayısı tamamlanmıştır. Şimdi ise B sayısını bulacağız. O zaman ikinci sayı doğrumuzu alıyoruz. Bütünlerin sayısı ne olabilir? Büyüdüğün tam sayı kadardır demiş. 6'ya kadar büyüyebilmiş miyiz? Hayır. Onu eledik o yüzden. O zaman 6'dan önce olan ya 5 bütünü vardır ya da 4 bütünü vardır. Bütünlerin sayısı 4 ya da 5 olacak diye netleştirmeden bırakmamalıyız. Peki hocam nasıl netleştireceğiz? 4 ile 6 arasındaki eş parça sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 eş parça varsa tam ortasında 5 tam sayısı bulunur. Çünkü 4 ile 6'nın tam ortasında 5 tam sayısı vardır. Tam ortasındaysa 8 eş parçanın tam ortası 8'in yarısı 4'tür. O zaman buradan 4 parça gittiğimizde 5 tam sayısına ulaşacağız. Sayı doğrusunda 5, 4 ile 6'nın tam ortasındadır. O zaman 8 eş parçanın tam ortasında olacaktır. 1, 2, 3, 4. İşte burada 5 tam sayısı var. Yerine yazalım. B rasyonel sayısı 6'ya kadar büyümemiş ama 5'e kadar büyümüş, 5 tane bütünü var demektir. Biz zaten bütünlerinin sayısını 5'e kadar ulaştırdık. Bundan öncesi bizi ilgilendirmiyor. 5'te garantiledik o kısımları. Şimdi sırada bütünün eş parçalarının sayısını bulmak var. Bütün dediğimiz nedir? 5 ile 6'dan sonrası bizim için önemlidir. Çünkü 5 ile 6 arası bir bütünmüş. Zaten bir tam sayıyla diğer tam sayı arası hep bir bütün oluyor. O bütünü kaç eş parçaya böldüğümüz sadece değişiyor. Tamam, bununla bunun arası eğer bütünse eş parça sayısını bulabiliriz. Bizi ilgilendiren kısmı alıyoruz ve tekerleğimizi büyükten başlayarak geriye doğru döndürüyoruz. Birinci parça sayısı, ikinci parça sayısı, üçüncü parça sayısı, dördüncü parça sayısı. Bütünün eş parçalarının sayısı 4 olur. Bütününden sonra ayrıldığım parçaların sayısı kaçtır? Bakıyorum, ayrıldığım parça sayısı bir tane. Tamam, payım 1'dir. Ayrıldığımız bölgeyi boyadım. Bir tane olduğunu belirledim. Alıştırmamızın cevapları eksi tam 6 bölü 7, 5 tam 1 bölü 4 olur. Bütünden sonra ayrıldığım eş parça sayısı, bütünden sonra ayrıldığım eş parça sayısı. Aradaki fark anlaşılmıştır. Sondan ikinci sorumuzda baş başayız. Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen tam sayıların arası eş parçalara bölünmüştür. Çeşitli sayıda eş parçalara bölünmüş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birincisiyle başlıyoruz. D rasyonel sayısı 8 tam 2 bölü 5'tir demiş. Bütünlerinin sayısı 9'a kadar büyüyebilmiş mi de? Hayır. 8'e kadar büyümüş. Evet, 8 tane bütünü vardır. Orası doğru gibi gözüküyor. D 8 ile 9 arasında 5 eş parçaya mı bölünmüş? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane eş parçası var. Yani paydası da 5 gibi duruyor. Bütün dediği evre 8 tane zaten bütünü var. Ondan öncesi bizi ilgilendirmiyor. 8 ile 9 arası bir bütünmüş ve eş parçaları var. Eş parçalarının sayısı zaten bu aralar dedik. Ama bu bütünün ayrılan eş parçaları hangisi oluyor? İşte ona bakacağız. 8'den sonra bir tane ayrılmış. İkinci parça ayrılmış. Üçüncü parça ayrılmış mı? Hayır. D burada kalmış. O yüzden ayrılan eş parçalarının sayısı 2 tanedir. O zaman payı 2'dir. Demek ki birinci ifade doğrudur. Doğru ama biz yanlışı istiyorduk. O yüzden elendim. İkinci ifadede B rasyonel sayısına bakalım. B rasyonel sayısı 7 tam sayısına kadar büyüyebilmiş mi? Hayır, elendi. Ama 6 tane bütünü var. Zaten burada da 6 tane bütünü olduğu belli. 6 ile 7 arasındaki bütün 3 eş parçaya bölünmüştür. Bakalım gerçekten öyle mi? 1, 2, 3 eş parça var. Parçaların sayısı 3 oldu. Yani paydası 3'tür. Şimdiye kadar doğru gidiyor. 3 parçasından ayrılan nedir? 6'dan 7'ye kadar ayrılan kısmı bir tanedir. Payı 1 olur. B eşitliği doğrudur. A eşitliğine bakalım. A 6 bütüne ulaşamamış. 5 bütünde kalmış. Şuraya çizgi çekelim. 5 tane bütünü var A'nın. 5 ile 6 arasındaki bütünün eş parçalarının sayısını belirleyelim. 1, 2, 3, 4. 4 tane eş parçası var. Paydası 4 olacak. Doğru gözüküyor. 5 ile 6 arasında ayrılan parça sayısını boyuyoruz. 1, 2, 3. 3 parça ayrılmış ve orada kalmış. O zaman payı 3'tür. Doğru. Üçüncü ifade doğru mu yanlış mı bakalım. C rasyonel sayısının bütün sayısı kaçtır? 8'e ulaşamamış. O kadar büyümemiş. 7'de kalmış. 7 bütün. 7 tane bütünü vardı. 7 ile 8 arasındaki bütünün eş parçalarının sayısı kaç tane? 1, 2 tane. Paydası 2 olacaksa buradaki paydası 3 olan gösterim yanlıştır. Cevabımız bu olacak belli ama biz payını da bulalım. 2 eş parçasından bir tanesini ayırmış. Orada kalmış. O zaman payı 1'dir. Sen yanlışsın, normalde 7 tam 1 bölü 2 olmalıydın. Soru bizden zaten yanlışı istediği için seni alırız. Cevap 3 olur.
Son alıştırmamızı okuyalım. Yandaki görsellerde bulut ve buluta paralel olacak şekilde cetvel bulunmaktadır. Bulutun başlangıç ve bitiş noktası cetvel hizası dikkate alınarak belirtilmiştir. Bulutun uzunluğunu ondalık sayı olarak gösteriniz. Sayı doğrusundan yola çıkarak direkt ondalık sayı olarak da yazabiliriz ama rasyonel sayı versiyonu iyice otursun diye rasyonel versiyonunda yazalım. Bütünlerinin sayısını belirliyoruz. 3 bütününe ulaşabilmiş mi? 3'e kadar büyüyememiş. O yüzden sen gittin. 2 bütünü vardır. 2 bütünü belirledikten sonra 2 ile 3 arasındaki bütünün eş parçalarının sayısını belirleriz. 2 ile 3 arasındaki bütünün eş parça sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dur. Paydası 10 ise ondalık sayıya dönüştürmek kolay olacaktır. Bütünümden ayrılan parçalarının sayısı kaç olacak? Buradaki bütünden ayrılan parçalarını boyayalım. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, 3 parça ayrılmış ve orada kalmış. O zaman buradaki uzunluk 2 tam 3 bölü 10 olmuştur. Ondalık sayıya çevirelim. 2 tamı varsa 2 virgül olur. Ondalık kısmında paydadaki 0 kadar basamak sayısı yani bir basamaklı payın değeri o basamağa yazılıyor. Bulutun uzunluğu 2 tam onda 3'müş. Dersimizde tanımdan yola çıkarak soruları cevaplayabileceğimizi anladık. Rasyonel sayılarda aslında ondalık sayılar da vardır, yüzdeli gösterimler de vardır. Yüzdeleri tanıdık, gösterimlerini tanıdık ancak çok detaylı öğrenmedik. Sayının %25'ini bulurken sayıyı 4'e bölmemiz yeterlidir. Pratiklikleri kazanıyoruz. Negatif rasyonel sayının eksi işaretinin nerelerde bulunacağını öğrendik. Payı 0 ise 0 yutan eleman olduğu için o rasyonel sayı 0 tam sayısıdır. Sayı bölü 0 gibi bir ifade görüyorsak orada tanımsızlık vardır. Rasyonel sayı olarak tanıyamayız. Rasyonel sayıların denk ifadelerini öğrendik. Denk ifadelerini ise genişletme işlemiyle sadeleştirmeyle yaptığımızı fark ettik. Genişletme ve sadeleştirme kesirin değerini değiştirmiyor. İşarete bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere ise basit kesir diyeceğiz. Burası basit kesirdir. Ancak payı 1 olduğu için aynı zamanda birim kesiridir. İşarete bakılmaksızın sayma sayısı ile basit kesir bir arada ise tam sayılı kesir oluyor. Dönüştürmelerde tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmeden olmaz. Onun da yöntemini verdik. Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayılara dönüştürürken hepsi bölü virgülden sonraki kısımları puanlama vardı. Neler öğrendiklerimize baktıktan sonra bir sonraki derste görüşmek üzere.